Şimdi İstanbul'a geldik ama karavanda kalmanın keyfine doyamadım. Hava da güzeldi. Onun için bugün İstanbul sahilde kalayım dedim karavanla. İlk defa deneyeceğim. İstanbul'da kalmamıştım şimdiye kadar. Şimdi bu Kartal Maltepe sahiline gidip orada karavanların yoğun olarak durduğu park yerleri var deniz kenarında. Orada bir gün geçirmeyi düşünüyorum. Evet, şimdi Pendik Kartal sahilinde ilerliyorum arkadaşlar. Bu sahil boyunca böyle park yerleri var. Hafta sonu çok kalabalık oluyor. Kesinlikle tavsiye etmem. Bu hafta için çok müsait oluyor. Hem gündüz vakitlerinde boş oluyor. Akşamları zaten tamamen sakin oluyor. Şimdi onlardan bir tanesine bakacağım. Orada benim birkaç tadilat işim vardı arabayla ilgili. Hem onlarla uğraşacağım. Hem de deniz kenarında öyle bir karavan kampı yapacağım. Böyle çok uzağa gitmeden İstanbul içinde karavanla nasıl kalınır, onun bir deneyimini yaşayacağım. Size de paylaşacağım. Arkadaşlar merhaba. Bakın şimdi Kartal sahilindeyiz. Sahil bu şekilde. Güneşli bir gün. İnsanlar yürüyüş yapıyorlar. Saat işte 4-5 civarları. Karavanımızı buraya koyduk. Bu gece karavan burada kalacak. Ben de yukarıda bir takım işler yaptım. Macun çektim. Buraya gelmişken bu işleri yapıyorum. Bakın hala yukarıda duruyor. Dyson. Evet. Buraya gelmişken bu işlerle uğraşıyorum da daha rahat yapılıyor. Şimdi sahilde biraz kalırız. Daha doğrusu bu akşam burada kalacağım. Şimdi biraz etrafı göstereyim. Ondan sonra da yavaş yavaş akşam yemekleri hazırlıklarına girişiriz. Bu şekilde. Çok güzel bir sonbahar havası var. Bakın buraya karavanlar geliyor. Park eden karavanlar var. Şöyle bakıldığı zaman 6-7 tane karavan var. Benimkiyle birlikte. Balıkçılar var. Sahilde yürüyüş yapanlar var. Bisiklete binenler var. Bu anlamda hareketli bir yer. Muhtemelen akşam da hareketli olur. Keyifli olacağını düşünüyorum burada kalmanın. Evet, burada bisiklet de çok zevkli. Bisiklet yolu var. Evet, bakın bu yol böyle gidiyor yaklaşık. Fenerbahçe sahiline kadar gidiyor. Ondan sonra arada bir Fenerbahçe ordu evi var. Sonra tekrardan devam ediyor Kurbağalıdere'ye kadar. Şimdi bisiklet için çok uygun, düz, güzel bir yol. Kaldığım yere benzer cepler, cep şeklinde parklar yol boyunca var. Yani onlardan 5-6 tane daha bu yol boyunca var. Onlarda da karavanlar park etmiş. Ben şu anda Kartal'a yakın, Kartal'la Cevizli arasındaki cepte kalıyorum. Ama daha ileri Maltepe'ye doğru giderken de yerler var. Maltepe'den sonra da var. Yani şu anda hani burada kalmaya bir mahsur yok. İleride çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Bakın karşısı Dragos. Tepenin olduğu yer. Adalar var. Büyükada, Heybeliada, Kınalıada şeklinde gidiyor. Evet, sahil yolu bu şekilde. Arkadaşlar merhaba. Kartal sahilindeyiz. Güneşin batışını izliyoruz. Sandalyemi kurdum. Çimler üzerinde oturuyorum. Şimdi size manzarayı göstereceğim. Hadi. Güneş batıyor.
Tahminen 2-3 dakika işte batmış olacak. Sahil bayağı kalabalık. İnsanlar hala oturuyorlar. Sandalyeleri var. Çok keyifli. Keyifli bir ortam var. Hava soğuk değil. Gece nasıl olacak bilemiyorum. Evet, şimdi güneş battı. Bakın. Tam tepenin arkasında şu anda. Heybeliada galiba orası. Evet, Heybeliada'nın tepesinin tam arkasında güneş var. Şimdi yavaş yavaş bir kızıllık oluşacak. Size onu da göstereceğim. Şu anda manzara bu şekilde. Evet, en son böyle oldu hava. Bakın güneş tam battı herhalde. Adaların arkasından da battı. Bakın çok kızıl, böyle çok kırmızı, değişik bir hal aldı. Çok güzel. Bu manzarayı size göstermek istedim. Evet, şimdi yemek işlerine başlamıştım. Manzarayı görünce tekrardan geldim. Şimdi devam edelim. Akşam kuzu kavurma dürüm yapacağım. Soğanlarımı kestim. Domatesimi hazırladım. Şimdi şunlar biraz daha kızarsın. Ben de bu arada domatesimi yapayım. Sonra yemeğimizi yiyelim. Evet, manzaramız da bu şekilde arkadaşlar, bakın. Dışarıda çok güzel bir hava var. Kızıl bir renk. Çok değişik. Evet, şimdilik yemek yapmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi tandır ekmeğimiz var. Yemeğimiz oldu. Şimdi bir miktar böyle et koyacağım. Şöyle. Biraz tuz koyuyorum. Elimde eldiven var. Çok macun yaptım bugün. Yemekler macun olmasın diye. Mecburen eldiven kullanıyorum. Şimdi biraz domates. Biraz biber. Biraz soğan. Böyle besleyici bir gıda oldu. Koyacağım. Evet. Biraz daha tuzlayalım bunu. Evet. Şimdi bunu katlayacağım. Şöyle yapalım ki güzel olsun. Evet. Evet, dürümümüz bu şekilde. Şimdi bunu yiyeceğiz. Yemeğimizi yedikten sonra da biraz video çalışması yapacağım. Size akşamla ilgili buranın görüntülerini göstermeye çalışacağım ama bilemiyorum, aydınlık olursa eğer çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, umarım beni görebiliyorsunuz. Bakın sahildeyiz. Şimdi güneş battı. Şimdi etrafı çekmek istedim. Karavanımız burada. Şöyle bir sahili göstereyim akşam nasıl olduğunu. Sahil aydınlatılmış ama GoPro için yeterli olmayabilir. Şöyle bir göstereyim. Bakın burası böyle gidiyor. Burası böyle. Kızıllık kalmadı artık. Akşam oldu. Evet, bayağı bir balık avlayan arkadaş var. Bakın sahil balıkçı dolu ya.
Korkunç. Bu kadar bilmiyordum balıkçı olduğunu bu saatlerde. Çok güzel. Güzel geldi. Evet. Hani banaydı bu gibi balıklar ya, ne oldu? Bir lüfer geldi mesela. Evet, çok güzelmiş burası ya. Karavanla gel balık avla. Dön. Evet, bayıldım. Bakın burası Bertur. Evet, durumlar böyle arkadaşlar. Evet, şu an yine Kartal Maltepe sahildeyiz. Sabah saat 8 civarı. Bakın, karavanımız burada. Yanımıza gece İran plakalı bir komşu geldi. Şu anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane karavan var. Şimdi sahile çıktım biraz yürüyüş yapmak için. Bugün özel bir gün. Güneş tutulması olacak. 11-12 gibi başlayacak. 2,5-3'e kadar sürecek. Ben de onun için biraz fotoğraf çekmek istiyorum. Bakın sahil bu durumda şu anda. Yürüyenler var. Sabah yürüyüş yapıyor insanlar. Balıkçılar gitmiş, kimse kalmamış. Dün gece bayağı bir balıkçı vardı, gece saat 11-12 gibi. Şimdi biraz şöyle yürüyüş yapayım. Bacaklarımız açılsın sabah sabah. Ondan sonra kahvaltımızı yapalım. Sonra ben fotoğraf çekimi için karşı tarafa gitmeyi düşünüyorum. Güneşin durumuna göre orada bir pozisyon alacağım. Fotoğraf çekeceğim. Buranın en güzel tarafı bu. Sahil. Yeşil bir yer. Yürüyüş yapabiliyorsunuz. Deniz zaten çok güzel. Yani keyifli bir ortam var. Karavanla gelip kalındığı zaman. Ben de İstanbul'da yaşayan bir kişi olarak ilk defa deneyimledim. Değişik oldu yani. Bence olabilir. Açık havadasınız, karavandasınız. Sabahları biraz soğuk oluyor. 16-17 dereceydi sabah baktığımda. Yani saat 7 gibi. Ama açmadım, veba suyu açmadım. Yani dışarıdan gelip İstanbul'da kalacak olanlar için burası muhteşem bir yer, düşünülebilir. Yani 5 ay, 6 aydır burada olanlar var. Bir sorun çıkmadığını söylüyorlar. Benden söylemesi. Evet, bakın yürüyüşümüz devam ediyor. Yavaş yavaş Dragos sahiline doğru geliyorum. Aslında muhteşem yürüyüş açısından. Bisiklet için çok güzel. Scooter varsa onu da kullanmak için muhteşem bir parkur. Böyle bir yol arkadaşlar. Renkler çok güzel, sonbahar renkleri. Bakın ağaçlar sararmış artık. Renkler böyle sarı, kırmızı, yeşil, her renk var. Yani çok güzel bir sonbahar günü, güneşli.
Bakın. Ya ben yaşlı değilim. Yüzenler var, kürek çekenler var. Evet, güzel bir gün. Özellikle İstanbul dışından gelecek karavancı arkadaşların burada memnun kalacağını düşünüyorum. Zaten hani şu Burun-Dragos gibi düşünün. Ondan sonra zaten Maltepe geliyor. Maltepe Karavan Parkı var. Ücretli. Yani oranın elektrik, su vesaire hiçbir şey vermediğini düşünecek olursak bu ceplerde kalmak çok daha mantıklı geliyor bana. Ha, çekme karavanınız varsa güvenlik olsun diye orada tutabilirsiniz uzun süreli. Ama motokaravanınız varsa 2-3 gün kalacaksanız bu cepler muhteşem. Tuvalet de var. Su da var etrafta. Ha, geceleri kapanıyor belli bir saatten sonra. 9-9.30 gibi kapanıyor sanırım. Ama çok güzel. Bakın. Artık güneş etkisini göstermeye başladı. Evet, bakın Dragos sahiline geldik sayılır. Burası marina. Bak güzel. Ben özellikle renkleri göstermek istedim. Bak ne güzel, sarı, kırmızı, yeşil. Her renk var, sonbaharda. Çiçekler de çok güzel. Çünkü buradan uzaktan görebiliyorum. Bakın gelince size de göstereceğim. Şimdi biraz siklemenlerin arasında yürüyelim. Bunlar siklemen çiçekleri, çok güzel. Daha böyle kış çiçeğidir. Çok güzel olmuş burası. Böyle çiçeklerin arasında bir yürüyüş yaptık arkadaşlar. Şimdi buradan dönüş yapacağım. Bugün işim çok. Bu güneş tutulması olayıyla ilgili fotoğraf çekmek istiyorum. Onun için en güzel yer karşı taraf. Eski İstanbul. Oradaki tarihi mekanlarla. Güneşi yan yana getirmeyi planlıyorum. Yani denk getirebilirsem. Onunla uğraşacağım. Evet. Şimdilik görüşmek üzere diyelim. Evet arkadaşlar, İstanbul'da Kartal sahilinde bir gece kaldım. Benim için değişik bir tecrübe oldu. Şimdi biraz erken dönüyorum. Ama buraya tekrardan gelmeyi düşünüyorum. Hoşuma gitti. Güzel, doğada değişik bir tecrübe oluyor. Denizin kenarında. Öyle keyifli oluyor. Şimdi biraz erken döneceğim bugün. Dediğim gibi bugün güneş tutulması günü. Ona katılıp ondan sonra şey yapacağız. Fotoğraf çekmeye çalışacağız.
Bugün de böyle geçecek. Ama sahilde güzel geçti. Fena değildi. Gece saat 10'a kadar 11'e kadar dışarıdaydım neredeyse. Hava da güzeldi şansıma. Bugün de güzel. Şimdi de belki bu akşam da yedik kalır, belli olmaz. Ben doğada olmayı, açık havada olmayı çok seviyorum. Bilmiyorum. Önce bir fotoğrafları çekeyim bugün. Ondan sonra tekrardan bakacağım. Evet arkadaşlar, merhaba. Bakın, yeni aldığım wireless mikrofonları kullanmaya başladım. Bundan sonra kanalımızın kalitesi, ses kalitesi daha iyi olacak. Bunu hep beraber izleyeceğiz. Şimdi geçen hafta sahilde kamp yapmıştım karavanla. Dönüşte bir ses gelmeye başladı egzozdan. Hatta gaz da çıkmıyor. Yani egzozdan gaz çıkmıyor, onu görmüyorum zaten. Ama araba giderken koku gelmeye başladı. Muhtemelen manifoldlara yakın bir yerden egzoz borusu ya çatladı, ya işte somunlarından bir yerlerden bir gevşeklik var. Gazı dışarı sızdırıyor. Öyle olunca tabii ses de yapıyor. Şimdi bunu hep beraber göreceğiz bugün. Bakın, bir arabayı çalıştırayım, sesi duyun. Bakın şimdi çalıştırıyorum. Araba sanki böyle 5000 motor bir arabaymış gibi ses yapmaya başladı. Şimdi bir egzozcuya gidelim bakalım. Sorunu çözmeye çalışalım. Aşamalarını size göstereceğim. Sizi de bilgilendireceğim. Şimdi arabanın motor sesini size daha iyi göstermek için wireless mikrofonu çıkartacağım mecburen. Çünkü bu dışarıdan gelen sesleri biraz filtreliyor. Evet, şöyle bir çıkartalım. Çıkaralım şöyle. Evet arkadaşlar, şimdi çıkardım, bakalım ses farklılaştı mı? Bunun da testini yapmış oluyoruz bir taraftan. Eminim şu anda motor sesi daha çok geliyordur. Araba böyle Amerikan arabaları gibi oldu. Benim 2004 model Ducato öyle 2000'li model Transamlar gibi ses çıkartmaya başladı şimdi. Evet, gidelim sonra çözelim. Evet arkadaşlar, şimdi Kaynarca Sanayi'ye geldim. Bakın, şu anda partikül ve konvektör egzoz servisinin önündeyim. Şimdi egzozda sorun varmış, usta baktı. Spiral takılacakmış. Burada direk varmış. Evet. Şimdi ustamızla bir konuşalım bir de. Ustam, seni çekeyim mi, kamerayla alayım mı? Ne o? He? Ne o? Benim kanalım var YouTube'da. Seni de çekiyorum. Ne arızası var şimdi? Egzoz kaçağı var. Spiral takacağız. Artı bu arada bir boru var senin. Evet. Bu boru çürük. Tamam. Bir tane araya spiral koyacağız. Bir de boru yapacağım abi. Bir de bilgin olsun. Anladım. Tamam. Onu bir kamerayla sen bir göstersene bir. Evet. Araya spiral koyacağız. Bir de boru yapacağız. Hadi, tamam, sağ olasın. Sağ ol. Eyvallah, eyvallah, sağ ol. Arada bir boru var senin de. Hı hı. O boru da çürümüş. Şimdi araya spiral koysam 2 gün sonra arkadan kopacak.
Sağlam olsun. Şey yapacağım. Şimdi araya spiker koyacağım. Bir de o çizik olan yeri alacağım herhalde. Yeni boru koyacağım oraya. Bir daha korkmasın. Tamam mı? Eyvallah. YouTube'daki kanalın adı ne aslında? Efendim? YouTube'daki kanalın adı ne senin? Karavan tutkusu. Karavan. Var mı telefonun? Var. Seni de abone yapalım. Bir telefonsuz adam var mı ya? Bakın şu anda dış gürültü var bayağı diye ama mikrofon ne kadar alıyor bilmiyorum. Bayağı bir zımpara makinesi çalışıyor ama muhtemelen onun üzerindeki jetki o gürültüyü engelliyor. Bir taraftan da bunun testini yapmış oluyorum. Onu da size paylaşacağım zaten. Evet, şimdi usta boruyu çıkartıyor yerinden. Yenisi takılacak, daha sağlam olacak eskisine. Evet, çıkan boru bayağı eskimiş. Ama yenisi takılacak şimdi. Evet arkadaşlar, egzoz tamirimiz de bitti. Spiral ve koymanın ve çürük tamirinin maliyeti bize 500 TL oldu. Evet, şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir pazar günü karavanda sahildeyiz. Dün akşam burada kaldım. Umarım beni görebiliyorsunuzdur. Evet, bu arada yeni mikrofonumda testlerini yapıyorum bir taraftan. Şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Sabah bir yürüyüş yaptım. Hava çok güneşli değil, parçalı bulutlu. Ama hani serin, böyle soğuk olmayan güzel bir hava var. Ama uzun kollu oturmak gerekiyor. Şimdi kahvaltı hazırlıyorum. Bir yumurta yapacağım kendime. Şöyle anda yapalım yumurtayı hep beraber. Ondan sonra da bugün öğleden sonra yola çıkacağım. Adapazarı taraflarına gitmeyi düşünüyorum. Adapazarı'nda ama daha böyle ormanlık yerlere gideceğim. Bu sonbahar renklerini çekmek istiyorum. Yani aklıma ilk başta Yedigöller geldi. Yedigöller'de karavana pek izin verilmiyormuş park etmek için. Yani park alanına karavan almıyorlar anladığım kadarıyla. Onu bir netleştirmek lazım, araştıracağım. Oraya giremedikten sonra zaten Yedigöller'in çok büyük bir anlamı kalmıyor. Her gün 2 kilometre yol yürü çık. Bir de yokuş oralar. Avant'a geçen sene gitmiştim. Bir de yani bu sene gidersem tekrardan kar olmasını istiyorum. Orası karlı çok güzel oluyor Yedigöller, Avant bu taraflar. Hani biraz kar bekliyorum. Neresi olabilir diye düşündüm. Yani güzel, yakın, ormanlık bölge Adapazarı tarafı. Şimdi o tarafa bir bakacağım.
Hatta Ormanya'da kalırım diyorum. Üzerine biraz peynir de atacağım. Yumurtanın üzerine. Bunu da atalım şöyle. Evet, güzel bir pazar sabahı. Kahvaltımızı hazırlıyoruz. Sahil çok keyifli arkadaşlar. Dün akşam da çıktım. 10:30'a kadar oturdum dışarıda. Çok kalabalıktı zaten. Gece 12-1'e kadar kalabalıktı. Yani ben 11-12 bir yaptığımda hala çok kalabalıktı. Hatta gece 2'de 3'te arabalar gelip gidiyordu hala buraya, bu bölgeye, bu cebe. Bu arabaları park ettiğimiz. Burayı da seviyorum yani. Sevmeye başladım. Hem karavandasınız hem doğanın içindesiniz. Havası temiz, denizin kenarındasınız. Karşı tarafta Migros var. Koçtaş var. Yani bir şey ihtiyacınız olduğu zaman bakkala gidip almak gibi bir şey oluyor karşı taraf. Yakın yani, çok yakın. O yüzden burası çok güzel oluyor karavanda kalmak için. Çayımızı koyalım. Yumurtamız da neredeyse oldu. Evet, çayımız demlenene kadar yumurtamız da oldu gibi. Şimdi çayın altını kapatıyorum. Yumurtanın da altını kapatıyorum. Evet, bakın yumurtamız bu şekilde. Güzel bir şey oldu. Şimdi kahvaltıda domatesimiz, peynirimiz, kaşarımız, zeytinimiz var. Bir de yumurtamız var. Evet, biraz da kaşar aldık mı? Deniz kenarında niye dışarı çıkmıyorsun diye sorabilirsiniz. Bunları masayı hazırla dışarıda. Masayı tekrardan topla. Zaten kapı açık, pencere açık, her şey açık. O yüzden manzaram zaten deniz. Yani çok, o yüzden hani dışarıda yemek tabii ki güzel, daha güzel ama daha masraflı. Masraflı derken daha iş istiyor. Bu şekilde. O yüzden içeride yemeği tercih ediyorum. Zeytinyağı koyalım biraz. Zeytinyağını her şeye koymaya çalışıyorum. Her şeyi güzelleştiriyor. Evet arkadaşlar, bana afiyet olsun. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, ikinci günümüz çok güzel geçti. Şimdi bir gideyim, eşyalarımı toparlayayım. Sonra yavaş yavaş Adapazarı'na doğru yola çıkacağım. Evet, şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Yeni maceralarda buluşmak üzere diyelim. Karavanla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.